Özgür'le tekrar buluştuk. Levrek tutturacağım abi sana demiştim. Geldiğim gibi 10 dakika oldu. 10 dakika oldu geleli, levreyi aldık. Güzel bir çupra, porsiyona yakın. Tek köstek, askı takım. Evet dostlar, şahane yazdan kalma bir havada Enes sahillerindeyim. Beni takip edenler biliyor, ben fırtınaları çok severim. Fırtınalar trofe balık yapar. Fırtınalar minekop yapar, levrek yapar. Onun için büyük balık peşinde olan balıkçılar fırtına sever. Ben de onlardan biriyim. Enes'e ben çok uzun yıllardır geliyorum ve çok güzel balıklar yakaladım ama sizinle paylaşamadım bunu çünkü video çekmeye başladıktan sonra Enes'in mevsimi geldi. Geçen sene ben video çekmeye başladığımda Enes avlarını yeni bitirmiştik ve hiçbirini çekmemiştim. İlk büyük lodos fırtınası ama biraz aşırı bir fırtına. Saatte 70-80 kilometre anlık rüzgarlar oluyor. Arkamda görüyorsunuz denizin halini. Okyanus gibi 200-250 gram çapalı kurşunlar zor duruyor. Çok büyük balık da gelebilir, hiçbir şey alamayabiliriz. Çünkü hava çok sert olduğunda balık yemi yemiyor. Burada da diğer deli arkadaşlardan, Deli Bekir Bursa'dan birkaç arkadaş buradayız. Ben 2-3 gün duracağım. Eğer bir talihsizlik olmazsa hava çok uygun. Size birkaç levrek gösteririm diye düşünüyorum ama nasip belli olmaz. Oltayı suya attım. Börüyle avlanıyorum. Gördüğünüz gibi bu fırtınada üzerinde kocaman bir yosun var. Ama börü taş gibi duruyor arkadaşlar. Dimdik. Normalde bu havada yumuşak bir kamış zangır zangır dansöz gibi sallanır arkadaşlar. Börü tübüler uçla dimdik ayakta. Bakalım trofeleri de olur inşallah. Biz biraz çalışalım. Evet dostlar, hava karardı. Balık alamadık. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Vakıf Otel'in terası, tabii kış olduğu için buralar boş. Oltayı böyle yukarı koydum. Bekir'in oltalar burada. Karavan burada, arabalar burada. Bekir burada uyuyor. 2 gündür uykusuz. Masa hazırladık. Böyle şahane asortik bir ortam var. Bursa'dan gelen ekip burada şu an akşam yemeğimizi yapıyor. Oo. Akşam sucuklu yumurta, sabah kavurmalı yumurta. Biz yumurtlamazsak. Akşam şey var. Neydi o? Katmer. Katmer mi var? Sabah. Sabah kahvaltı. Ama katmer bir var. kavurmalı yumurta da yapacağız gibi, üzerine katmer. Neyse, enerji veren şeyler. Bu şartlarda işte balık peşindeyiz. Protein deposu. Protein deposu. Ha, ondan o zaman. Bakalım, levrek gelse de biraz da proteini öyle depolasak. Şimdi böyle bekliyoruz. Fırtına çok yüksek arkadaşlar. Fırtına bu kadar yüksekken balık biraz zor ihtimal. Fırtınanın düşmesini bekliyoruz aslında. Beklerken de karnımızı doyuruyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir kuytu bulduk kendimize. Burada yaşamaya çalışıyoruz.
Az sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bakalım, muhtemelen bugünü böyle kapatırız. Yarın fırtınanın düşmesini bekleriz. Yemeğimiz geldi. Şimdi biz bu yemeğe dalacağız. Evet dostlar, çok büyük bir fırtınadayız. 80-90 kilometreler rüzgarlar esiyor. Hani ben Enes'e dediğim gibi çok fazla geldim ama hiç bu kadar sert bir havaya denk gelmemiştim ki bundan sertleri de oluyormuş. Burada bir yere sığındık. Gece aslında olta attık. Bütün gece tek oltada olsa attık ama hani 150-200 gram kurşunlar bile akıyor. Sürekli ot biniyor ve otlar öyle hani 3-5 ot değil, böyle devasa derin denizlerden buraya gelmiş çalı gibi şeyler biniyor. Ona rağmen uğraştık burada. 3 kişi sürekli olta attık. Sürekli yem tazeledik. Ama yemlere doğru dürüst vuruş da yok. Muhtemelen bu kıyıdaki çok büyük karmaşadan balıklar da ürküyor. Çünkü gerçekten çok kontrolsüz bir hava var. Onun için biraz erken yattım. Şimdi sabah oldu. Normalde bilirsiniz hani ben sabah suyu kalkarım, olta atarım. Şu an çoktan oltalarım suda olurdu. Hiç yapmadım. Oturdum böyle karavanımda, kahve yaptım, içiyorum. Hava durumuna baktım. Muhtemelen bugün olta atamam. Yarın ve öbürsü gün hava çok güzel oluyor. Tam böyle burada istediğimiz lodosa düşüyor. Ama orada şöyle bir risk var. Rüzgar düşecek ama bu dalga düşecek mi? Çünkü açık denizden gelen çok yoğun bir dalga var ve açık denizde o fırtına devam ediyor. Sadece 2 gün burada o düşecek dediğimde 35-40 kilometrelere, 40 kilometre, hatta 35'e bile düşmüyor. Hızlara düşecek. Şu an onun için burada bekliyorum. İki seçeneğim var. Ya bugün hiç olta atmayacağım. Böyle karavanda böyle kamp yapacağım. Ortalığı toplayacağım. Malzemeleri temizleyeceğim. Takım hazırlayacağım. Yarını bekleyeceğim. İkinci seçenekte buradan hareket edip kısmen rüzgarın 80 değil de hani 50'ler falan vurduğu Evreşe tarafları var. O taraflara gidip en azından şansımı orada denerim. Belki olta atabilirim. Hani ama o da net değil yani. Çünkü gelirken uğramıştım. Orada da çok fazla ot vardı. İnsanlar çok uğraşıyordu. Bakalım, şimdi önce bir kahvemi içeceğim. Bir kendime geleceğim. Sonra biraz size dışarıdaki ortamı gösteririm. Ondan sonra devam edeceğim. Bu arada gece karavan beşik gibi sallandı. Ya hiç bu kadar sallanmamıştı. Sürekli long 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 rüzgarda sallana sallana uyudum. Bakalım, seviyoruz bu hayatı. Evet, şimdi size biraz da dışarının durumunu göstereyim. Durum böyle arkadaşlar. Şöyle bir zoom yapalım. Bakın, deniz bu halde. Dün daha kötüydü. Çok az düşmüş. Hele gece daha da kötüydü. Bakalım. Yani balık tutamazsınız bu havada. Hiçbir kurşun durmaz. Pislik zaten alıp başını gidiyor. Pislik dediğim denizin doğal pislikleri ama oltaya bir takıldı mı? Sen istersen 1 kilo kurşun at. Oradan yosunlar oltaya takıldığı anda oltanızı alıp götürüyor. Bakalım, dinleneceğiz. Evet dostlar, Enes vakıftaydım. Orada dayanamadım. Evreşe'ye gittim. Orada da dayanamadım. Hava hala çok sert. Adilhan'a geldim. Adilhan zaten benim eski videolarımdan da bildiğiniz bir yer. Burada da hava çok sert. Yani burada da ciddi problem var denizde oltayı tutmakta. Ama en azından burada taşlık olduğu için, merada çakıl olduğu için çok fazla toz içinde kalmıyorum. Bu arada bakın, gözlük camım bu halde. Sadece bir kere oltalara bakmaya çıktığımda
Gözlük camım bu hale geliyor. Tamamen tuz. Şimdi karavanın kuytusunda oturuyorum. Burada bile rüzgar var. Burada bile sandalye falan uçuşuyor. Ama şu an Enez Vakıf, Adilhan vesaire civarında en azından geceyi geçirecek en iyi yer bura. Az sonra Özgür de gelecek. Bugün buradayız. 3 gündür buradayım. Buraya lodos için balığa gelenlerin hepsi neredeyse dayanamadı gitti. Çünkü dayanılacak gibi değil. Ne oltanız suda duruyor, ne bunun karşılığı bir balık alan da yok çok fazla. Tek tük levrek çıktı. Ayrıca dediğim gibi ciddi bir eziyet var burada. Ama ben fırtınaları seviyorum. Bir de karavanımın olması tabii benim bir konforum. İzmir'den buraya gelmişken, bu kadar yol çekmişken de levreyi tutmadan dönmek istemiyorum. Bugün Özgür gelecek. Hava çok sert, deneyeceğiz ama hava sert olduğunda balık da yem yemiyor. Esas hedefimiz yarın ve sonraki gün balığı bulmak. Yani bu videoda toplamda 5 gün olacak. 5 günün sonunda da balığı bulamayabilirim. Nasibim ne varsa en azından deneyeceğim. Yemlerimi aldım. Şimdi size biraz etrafı da göstereyim. Biraz uçuşmaları görüyorsunuzdur. Yani yolda gelirken devrilmiş ağaçlar vardı. Yol kapanmış. Testereyle kesmişler de öyle geçebildim. Ağaçların durumu bu. Oltaların durumu bu. Arka taraf böyle görüyorsunuz. Çok ciddi bir fırtına var arkadaşlar. Hatta bakın şimdi rüzgara çıktım. Kamışları bağladım arkadaşlar tripoda. Çünkü az önce birisi düştü. Yani çok hava gittim sert rüzgarda. Kamış düşürecek kadar bir rüzgar hayatımda bir kere daha olmuştu. Az önce kamış kalktı. 200 gram kurşun atıyorum. 200 gram kurşunu kaldırdı ve yere düştü. Allah'tan bir şey olmadı. Bir de börüleri kullanıyorum. İçim acıdı ama kamışta hiçbir problem yok. Çünkü misina onu tuttu. Biraz yavaş düştü Allah'tan. Ama önlem olarak bağladım. Balık vurursa gidip önce ipi çözmeyle uğraşacağım ama yapacak bir şey yok. Şu an durum böyle. Bu taraftan da göstereyim. Şu an gözlüğümle bir şey görmek imkansız neredeyse. Böyle yani. Bugünü atlatacağız. Hayatta kalacağız. Yarın öbür gün balığı tutacağımıza inanıyorum. Ama görmenizi istediğim şu. Hani balıklar tutuyoruz, pozlar veriyoruz kocaman falan. Bazen günlerce emek harcıyoruz. Bir sürü uğraşıyoruz. Bir sürü şey yaşıyoruz. Bir sürü masraf ediyoruz. Onun sonunda bu kadar emeğin sonunda nasibimiz varsa alıyoruz. Nasibimiz yoksa yine alamıyoruz. Yani böyle benim gezdiğim meralarda balığı görünce mera nere biz de gidelim tutarız kafasına boşuna girmeyin. Nasibiniz de varsa belki tutarsınız ama çok emek veriyoruz. Çok zaman harcıyoruz. Çok yoruluyoruz. Bu emekleri vermek lazım güzel balık için ve zaman lazım. Devam ediyorum. İnşallah size güzel balıklar göstereceğim. Evet, ilk balığımızı aldık. Bakalım ne geliyor. Hiç acele etmiyorum. Hadi, hadi. Hadi.
Bırak bırak. Hadi göster kameraya. Gel. Yaklaş yaklaş, bak kameramanımız da var. Özgür'le tekrar buluştuk. Levrek tutturacağım abi sana demişti. Geldiğim gibi 10 dakika oldu. 10 dakika oldu geleli, levreyi aldık. Hadi devam, daha çok Rastgele. alırız. Sağ ol. Evet arkadaşlar, şartlar çetin gördüğünüz gibi. Arabanın kuytusunda oturuyoruz. Bu zor şartlarda Özgür Türk kahvesinden vazgeçmedi arkadaşlar. Ben hayretle bakıyorum ama o şurada kendine bir kuytu yaptı. Orada Türk kahvesi yapıyor. Abi kahve içmeden olur mu? Ta 300 kilometre geldi. Hadi bakalım, eline Keyfine bir kahve içelim. Hadi eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Özgür kahvemizi yaptı. Manzara çok güzel. Güneş de var. Şimdi kahvemi içeceğim. Öbür yandan ortam çılgın. Yeter ki sen isteme. Haberim yok. Günde sıfır. Bu levrek dansı artık. Çalgısız yapamayız biz abi. Kes. Evet. İsmin neydi dostum? Ramazan. Ramazan, bizim müzisyenimiz de bugün Ramazan da. Müzik gece de devam edecek. Birlikte eğleneceğiz. Devam edin izlemeye. Balık tuttukça daha güzel eğleneceğiz. Eğlence geliyor. Hava sanki biraz yattı. Ümidimiz arttı böylece. Çok güzel bir gün batımı var böyle bulutların arasından. Burada yine börüler. Burada da benim fırtına kamışlarımdan yine 3. kamış olarak açtım. Shimano Ultegra XR. Burada da ortamımız. Güneş batınca hava soğuyor biraz. Ona hazırlanıyoruz. Gece ne olacağı belli olmaz.
Evet arkadaşlar, Lodos'ta çok başıma gelen bir şeyi göstermek istiyorum. İğneniz büyük. 2.0 levrek iğnesi. Ama mamunlar küçük. Şimdi bu durumda önce şunu yapıyoruz. Bir tane mamunun içinden böyle geçirip mümkün olduğunca ağzına yakın bir yerden çıkartıyoruz. Bakın şu hale alıyor mamun. Sonra iğne hala çok kapanmadı. Hani biraz daha kapatmak için biraz daha ufak bir mamunu alıp tam ters şekilde, hani birinin kuyruğu diğerinin kafasına gelecek şekilde iç içe koyuyorum ve sarıyorum. Evet, sonuç bu. Gördüğünüz gibi iğne kapandı. Daha büyük bir yemimiz oldu. Büyük balıkları daha çok cezbetsin diye. Şimdi bunu diğer iğneye de yapıp atacağım. Mamunu sadece iple sararken çok fazla sıkmayın, ezmeyin. Narin bir yemdir. Şimdi bunu atıp levrek almaya çalışacağız. Şu an 250 gram kurşun atıyorum arkadaşlar. Atışı da ona göre değerlendirin. Böyle OTG gibi, yarı OTG gibi bir şeyler atmak 250 gramla mümkün değil. Buna hiçbir takım dayanmaz. Şu an tek önemli şey attığımız kurşunun yerinde kalabilmesi. 250 gram börü. Biraz da size geceyle ilgili özet geçeyim. Arkamda güneş doğmaya çalışıyor ama bulutlar var gördüğünüz gibi. Karavan burada. Gece tabii ki oturmadık, yine çalıştık, olta attık. Balık tutmayı denedik ama kayda değer bir vuruş alamadık. Ama bu bölgede şu an hani hayatta kalabileceğimiz tek yer buraydı. Çok şiddetli bir fırtına var. Hani daha benim gitmek istediğim yerlerde 80 kilometre rüzgarlar varken buralarda rüzgar şiddeti 60'larda falandı. En azından arabanın kuytusunda kalabildik. Bugün ve yarın hava biraz düşecek. Amacımız bugün ve yarına çıkıp hava devam etmekti. Ama o arada bonus olarak da bir levrek tuttuk. Gece saat 1 gibi ben yattım bugüne enerji toplamak için. Şimdi güneş doğdu. Buranın bir sabah suyunu yapacağız. Sabah suyu burası verimli olabilen bir yer. Deneyeceğiz. Eğer verim alamazsak muhtemelen öğleden sonra başka bir mereye gideceğiz. Rüzgarın daha şiddetli olduğu yerlere doğru. Bu arada dün tuttuğumuz paşa burada. Gördüğünüz gibi. Yani muhtemelen kilo bir levrek. Yanındaki 1,5 litrelik pet şişe. Güzeldi. Bonus bir balık ama hedef burada bu kadar rüzgarı fırtınayı yerken daha çoğu. Ama tabii nasip işi, hiçbir şey tutamazsak bu da gayet yeterlidir yani. Allah bereket versin der, evimize gideriz. Eğlencemizi yaptık, keyfimizi yaptık, doğadayız. Ama tabii ki 2 gün daha çalışacağım. Bakalım neler çıkacak. Takibe devam edin. İleri almadan izleyin. Her an her şey olabilir. Her an böyle trofe vurabiliyor burada. Oltalar suda. Bakın. Güzel bir çupra. Porsiyona yakın.
tek köstek askı takım çalıştı. Biraz daha devam ediyoruz. Ama çupra varsa levrek olmaz diyorum ben, ama bakacağız. Haydi çalışalım. Evet dostlar, Enes kampının bir ayağını daha bitirdim. Özgür ve Ramadan'la birlikte güzel bir gün geçirdik. Güzel bir kamp yaptık. Senin niye dudağın seyiriyor acaba? Sinirlendin sen bize. Yok bir şey abi. Şaka yapıyorum. Çok güzel zaman geçirdik. Özgür zaten burada ev sahibi. Sonunda bana söz verdiği levreyi tutturdu. Evet abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi buradan başka bir yere geçeceğim. Orada da şansımı deneyeceğim. Daha maceralı, daha havası sert olan bir yere gideceğim. Bir levrek, bir çupra beni pek kesmedi. Böyle 4-5 levrek tutmaya gelmiştim buraya. Ama Tabii maalesef. nasibimizi aramak lazım. Şimdi o 4-5 levreyi aramak için tekrar daha havanın sert, dalganın yüksek olduğu bir yere gidiyorum. Ramadan duramıyor yine her zamanki gibi. Geziyor, ben onu takip ediyorum. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere.